Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz Akdeniz'de bize karşı kurulan şeytan üçgeni. Bize yakınlaşmaya başlasa da Mısır ve Yunanistan gibi ülkeler ordularını donatmaya başladı. Toplamda 60'a yakın Rafale siparişi vermiş durumdalar. Diğer uçak siparişleri de düzinelere ulaştı diyebiliriz. Üstüne bu siparişleri verdikleri Fransa gibi ülkelerin destek verecek olması da cabası. Bu üçgenin tam olarak ortasındayız. Peki bu bahsettiğim şeytan üçgeni nedir? Tüm bu askeri alımlar üçgeni güçlendirmek için mi? Veya bu son siparişleri neyi değiştirecek? İncelemeye başlayalım. Akdeniz şeytan üçgeni. Bize karşı yeni yükselmeye başlayan, tam ortasında olduğumuz bir durum. Bunu görmek ve bozmak tabii ki bizim elimizde. Yıllar geçtikten sonra bu üçgeni kimlerin kurduğunu görebilmeye başladık. Yanımızdaki ülkeleri karıştırıp güçlendiren o elleri görebiliyoruz. Bu üçgene ve ellere geçeceğiz ama oluşturulma sürecine sizinle de çok kısa bir özetle ulaşalım. Bu şeytan üçgeninin en belirgin sebebi Akdeniz'deki doğalgaz. Gerçekten bereketli bir coğrafya. Ancak gazın kokusunu alan Amerika ve diğer büyük donanmalarda olmayan haklarını aramaya kalktılar. Bölgede küçük bir hakkı olan Yunanistan çok fazlasını istemeye itildi. Daha sonra Mısır ve Libya yanımızda olunca üçgeni baştan kurmayı seçtiler. Tek çare bu devletleri yıkmaktı ki bu da oldu. Bize destek veren Muammer Kaddafi yıllar önce suikaste kurban gitti ve bundan sonra da bildiğimiz Libya iç savaşı kendini göstermeye başladı. En başta mağlup olmuş olduk. Daha sonra sıra Mısır'daydı. Ona da büyük bir askeri darbe vurdular. Yine bizim için önemli olan Muhammed Mursi görevden alındı. Bunu bizzat açıklayan kişi de dönemin Genelkurmay Başkanı Sisi, yani şu an görevde olan kişi. Buradan da bakarak bu olayları yapanın Amerika olduğunu biliyoruz. Yani bu üçgeni oluşturan kaynağın doğrudan Amerika olduğunu anlayabilirsiniz. Tüm bunlara da ek olarak Fransız, İsrail ve Yunan donanmaları üstümüze baskı yapınca artık biz de harekete geçmeye başladık. Çünkü bahsettiğimiz üçgen çoktan kurulmuştu. Bundan bize hiç pay vermeyeceklerdi. Bugünlerde ise sahada olduğumuz için durum değişse de keşke oyuna daha erken dahil olabilseydik. Yani bize karşı sıkıntılar güçlenmeden önce. Şimdi temeli anladığımıza göre geçiyoruz bu üçgenin şekline ve gücüne. İlk olarak baktığımız zaman üçgenin en büyük ve güçlü köşesi Yunanistan. Komik gelebilir ama Yunanistan'a yapılan askeri yığınak ve destek çok kuvvetli. Yani Yunanistan derken sadece Yunanistan'dan bahsedemeyiz. Burada Fransa, Almanya ve Amerika gibi devletler var. Bu yüzden en büyük sorunlar bu noktada. Zaten bu destekle böyle silahlanmaya devam ederse sıkıntılar katlanarak artabilir. Devamında ikinci en büyük tehdit ise Mısır. Son günlerde yakınlaşıyor gibi görsek de hala Yunanistan tarafında. Daha yeni birlikte başka bir anlaşma yaptılar. Bu ülkenin de arkasında Yunanistan gibi aynı devletler var ve tek başına bir güç konumunda. Bunun sebebi ise teslim aldıkları sayısız gemiler. Buna bir sürü uçak da eklenecek. Hal böyle olunca aldıkları bu ekipmanları doğru dürüst kullanamasalar bile bizi zora sokar. Tabii tek bu da değil, üçgeni tamamlamak için bir ülke daha gerekli, o da İsrail. En kilit noktalardan biri, çünkü İsrail güçlü olduğu için Yunanistan ve Mısır güçlü olabilir. Öyle ki İsrail dünyadaki en iyi askeri düzene ve orduya sahip ülkelerden bir tanesi. Savaşmayı bilen bir düzenleri var ve hava kuvvetleri silahlarıyla birlikte Akdeniz'in en iyilerinden. Çünkü küçücük ülkenin hava kuvvetleri sayı olarak bize denk durumda. Bize verilmeyen F-35'lerden onlarda 27 adet var. Ciddiye alınması gereken bir güç. Bu bağlamda da şeytan üçgeninin kafası İsrail olmuş oldu. Aynı şekilde en ince düşünüp ortaya çıkmayan kısımdır kendileri. Zaten dünyada çoğu ülkeyi kontrol eden 3 büyük lobi var. Yahudi, İngiliz ve Ermeni lobisi. İşte tam bu noktada lobilerden destek alan şeytan üçgenine karşı her şeyimizle sahaya indik. Karşılık olarak onlar da etkimizi gördü ve kendilerini güçlendirmeye başladı. Son zamanlarda ardı arkası kesilmeyen Yunanistan ve Mısır alımlarını görüyoruz. O yüzden sırada bunlara bakmaya geliyoruz. Durum değişebilmiş mi görelim. İlk olarak Yunan tarafına bakacak olursak güç olarak şu anki hava envanterleri var.
Bu kısımda bizimle aynı sayıda ancak nitelik olarak öne geçmeye başlayan bir kuvvet mevcut. Savaş eğitimleri yapmaya başladılar, yani hava olarak artık kara ve deniz kuvvetleri gibi baştan sağma değiller. Bunların üzerine de 30 civarı Rafael almayı planlamaktalar. Ekstra olarak F-35 düşündüklerini de ele alırsak bizim için sıkıntılı bir durum. İşte şeytan üçgeninin en keskin tarafı bu yüzden Yunanistan. Bu haliyle bile bize denkken aldıkları alımlar iyi kötü canımızı sıkar, önümüzü kesebilir. Tabii şimdilik yapacağımız modernizasyonlar ve hava füzelerimiz sayesinde bu açığı bir nebze olsa kapatabiliriz. Ancak dengenin değişmeyip aynı kalması bile sorun, bunu unutmayın. Devamındaysa Mısır'a göz atacak olursak ellerinde en modern olarak 24 Rafael mevcut. Bunun üzerine 30 Rafael alımları daha olacak, toplam 54 adet son model uçak. Ek olarak bizim envanterimize denk sayılabilecek bir F-16 filosuna sahip, yani nicelik olarak kalabalıklar diyelim. Aslında böyle bir gücü tam olarak kullanamazlar çünkü yeterli hava füzeleri yok ama sonuçta geliştirilebilir. Yeni Fransız desteğiyle yapmaları mümkün. Uçağa veren füzeyi de verir. Fazladan güçlenmeleri olası. Devamında konuyu İsrail'e çekecek olursak bölgedeki en dolgun hava gücüne sahip olduklarını söyleyebiliriz. Ellerinde bizimle aynı sayıda ve daha modern olma ihtimali olan F-16 bulunmakta. İhtimal diyorum çünkü İsrail F-16'ların içindeki tüm parçaları kendisi üretmiş bir ülke. Yani Amerika'dan sadece uçağın kasasını ve motorlarını aldılar. Gerçekten gizli bir ordu. Buna ek olarak ellerinde yeterli sayıda F-35 ve F-15 var. Tehlike katsayıları oldukça gelişmiş. Saldırma, savunma ve önleme konusunda tam donanımlı durumdalar. Eğitim seviyeleri de yüksek, geçmiş savaşlarda gördük. Hepsi eşittir, büyük bir problem. Bölgede geçmişte olduğumuz gibi bir fazlaca hava üstünlüğümüz yok. Gelişmiş SİHA'larımız olsa da 5 ton malzeme taşıyabilen uçak ayrı, SİHA ayrı. Uçaklara karşı Mius gibi, Göksungur gibi SİHA'lar iş yapabilir. Yani denge 3 ülke bazında şeytan üçgeninde. Bu üçgeni kırmamız gerekli. Tekil olarak bizi daha geçemezler ama toplu oldukları zaman karşı koyabilmeleri kaçınılmaz. Sonuç olarak yaptıkları tüm bu alımlar bizim canımızı sıkacak şeyler. Çünkü kullanmasalar bile zorunlu olarak bizi de karşı önlemler almaya iter. Ayrıca bu üçgenin içinden Libya gibi daha çok ülkenin desteğiyle ve kendi gücümüzle kurtulmamız gerekli. Yoksa sadece hava kuvvetlerindeki durumu gördük. Saldırmasalar bile ordumuz buna göre hareket eder. Bu da bazı adımları atamamamız anlamına gelecektir. Her türlü masa biziz ama masanın üzerindeki de biziz diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.